Eskiden evimizin kapısını kapattığımız zaman aile içeride dört duvar arasında bir gruptuk ama şu anda evlerimizin gerçekten kapısı açık. Kişi ilk başta şöyle başlar. Bir kereden bir şey olmaz. Bir gün psikiyatr kendisini çağırmış, demiş ki derhal kaç. Alkolizm geliştikten sonra kanseri tedavi etmek bunu tedavi etmekten daha kolay. Milli Piyango gibi şans oyunlarının devlet eliyle olması biraz bu durumu normalleştiriyor gibi. Bir birim kullandınız 50 birim salgıladı ya, ikinci kullandığınızda bu sefer 50 birim salgılamayacak. O 50 birime ulaşmak için daha fazla kullanmaya Doz başlayacaksınız. artırmak zorunda Evet, kalacaksınız. dozu artacak. Artık çocuklarımızın ebeveynleri biz değiliz. Onların değerleri de farklı, onları yetiştirenler de farklı. Tetikleyen nedeni buluyoruz. Çocuklukta bunu etkileyen faktörleri buluyoruz. O anda o bağımlılığa götüren bir duygu var. O duyguyu hissettiğinde bağımlı davranışa dönmek yerine alternatif davranışa dön. Rahman Rahim olan, iyiliği sonsuz ikramı bol olan Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Gündemi ayetlerle okuduğumuz Ev Dersleri programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkür Sizi ederim. görmek çok güzel hocam. Kaldığımız yerden devam edelim. Ben biraz konular heyecandan olsa gerek dağınık gidiyorum sanki gibi. Ne olur siz beni toparlayın, olur Tabii. mu hocam? Şimdi hocam bir maddeyi bırakmanın en iyi yolu o maddeye başlamamaktır diye bir söz var. Fakat bir de içinde bulunduğumuz sosyal şartlar var. Hem ekonomik şartlar hem kültürel şartlar var. Mesela kültürümüzde gelen babalar içki içerlerdi, babalar sigara da içerlerdi. Böyle bir gelenek var. Yılbaşlarında oynanan tombala gibi ve devletin işte resmi eliyle Milli Piyango, Spor Toto, Loto gibi şans oyunlarının işte kazı kazan gibi şans bilmiyorum hala var mı ama eskiden vardı. Var. Onlar gibi oyunların hem sanki böyle devlet eliyle olması biraz bu durumu normalleştiriyor gibi. Yani yılbaşlarında oynanan tombala ucunda bir miktar da olsa mutlaka para olurdu, küçük de olsa ama sonuçta hep kazanmaya ve o hırsı hissettiğimiz yani o dopamini salgıladığımız o hanede bile bu olayları biz yaşıyorduk. Bunların günümüze etkisi ya da bağımlılığa etkileri nasıl gidebiliriz? Nasıl konuşabiliriz Önce hocam? bağımlılık nasıl başlıyor? Hani adım adım onlardan Gidelim. başlayalım. Sonra buraya Tamam. bağlayalım. Bağımlılık şöyle başlar. Özür dilerim. Bağımlılığın tekrar o zaman bir daha tanımını yapalım ya. Belki bu programı ilk defa izleyecek olan izleyicilerimiz olabilir. Eğer kişi bir nesne olmadığında, bu bir sosyal medya olabilir, hatta sosyal medya bağımlılığı benim tezimden bir tanesiydi. Bir oyun olabilir, bir madde olabilir, bir kumardır, bir keyif verici maddedir. Bunlar olabilir. Bunlar olmadan hayatına devam edemiyorsa, bunlar olmadan hayatından keyif alamıyorsa, bunlar hayatında olmadığında yoksunluk yaşıyorsa, bu yoksunluk bazen fizyolojik, bazen psikolojik olabilir. Bu noktada bir bağımlılıktan söz edebiliriz. Peki nasıl gelişiyor bu bağımlılık ona bakalım. Kişi ilk başta şöyle başlar. Bir kereden bir şey olmaz. Hep öyle başlıyor. Ya bir kereden bir şey olmaz, bir kereden bağımlı olmaz insan. O bir kereden bir şey olmazla çevre etkisi, aile etkisi, sosyal etkilerle başlıyor. Sonra diyor ki o ilk başta demin dediğiniz dopamin etkisiyle kişiye haz vermeye başlıyor. O bir kereden bir şey olmaz. Bir kere deneme, sonra haz alma devam ettiriyor. İkinci kere, üçüncü kere. Sonra bizim tolerans dediğimiz bir nokta gelişiyor. Tolerans şudur. Bir bağımlılık yapıcı bir şey düşünün. Bu kumar da olabilir, bir alkol de olabilir, uyuşturucu bir madde de olabilir, her şey olabilir. Toleransla birlikte kullanılan miktar artar. Yani 1x kullanıyorsa aynı hazzı yaşayabilmek için 3x kullanmaya başlar. Yani artık daha fazla kullanmaya başlamıştır. Der ki ya ben istesem bırakabilirim. Hep kafa budur ama. O anlamsız özgüven değil mi hocam? Önce bir kereden bir şey olmazla başlıyor. Haz veriyor. Hazzı alabilmek için arttırıyor. Sonra dediğiniz gibi anlamsız bir özgüvenle ben istediğimde bırakabilirim diyor. Bir süre sonra hayatını kötü etkilemeye başlıyor. İşte bir kumar bağımlılığıysa parası bitmeye başlıyor.
alkol, uyuşturucu bağımlılığıysa işine devam edemiyor. Sosyal medya, oyun bağımlılığıysa hayatı, dersleri, ailesi bozulmaya başlıyor. Kötü etkiliyor. Diyor ki ben bunu bırakayım. Bırakmayı deniyor ve bırakamıyor. Bırakamayınca şöyle bir kafaya giriyor bu sefer de. Bu bırakılmaz. Bu bırakılmaza geldiğinde artık bırakma denemeleri de olmadan bunu kullanmaya devam ediyor. Ve bir süre sonra bu bağımlılık yapıcı madde kişinin hem kendisini hem ailesini hem işini hem sorumluluklarını yani hayatının her alanını aşağı doğru bastırıyor, çökertiyor. Bağımlılık bu adımlarla her zaman gelişiyor. O yüzden bir kereden bir şey olur. Bir kereden Yani çok bir şey kereden olur. bir şey olmaz değil, bir kereden bir şey olur. Tüm bağımlılıklar işte o bir kereyle O bir başlıyor. kereyle başlıyor. Hocam mesela genç delikanlı çocuğumuz var. Ve artık o kendini ispatlamak için evden çıkıyor ve geç saatlerde dönebiliyor arkadaşlarıyla. Şimdi o bulunduğu ortamda arkadaşları alkol alıyorlar. Fakat o ortama gittiği zaman aileden aldığı, öğrenilmişliğiyle beraber alkole karşı bir tepki geliştiriyor. Bu çocuğu sonra bu gruba almayacaklar değil mi? Birkaç denemeden sonra, davetten sonra bir süre sonra ya içmek zorunda kalacak o alkolü ya da o gruptan soyutlanacak. Değil mi hocam? Gruba bağlı. Eğer grup hani farklılıkları kabul etmeyen bir grupsa evet. Ama grup özgürlükçü bir grup ve herkesin hakkına saygı gösteriyorsa o grupta içen de içmeyen de tabii ki olabilir. Eğer böyle bir şey varsa orada hiç fark etmez. Yani bugün alkol içmediği için onu o gruba almaz veya gruptan dışlar. Yarın öbür gün başka bir şeyden de o gruptan dışlayabilir. Yani neden dışladığı fark etmeksizin bir grup sizi herhangi bir şey yüzünden, kendinden farklı bir şey yüzünden dışlıyorsa zaten o grupta hiçbir türlü olmamak gerekir. Olmamak gerekiyor ama çocuklar birbirlerine karşı çok acımasız biliyorsunuz. Mesela annesinin kuzusu, yok süt kokusu, oğlum sen eve git de hadi sütünü iç falan gibi birbirlerine karşı çok acımasız eleştirilerde bulunuyorlar. O da kendisini mecburen ispat etmek için bir noktada işte herhalde tamam diyebiliyor. Yoksa gençler nasıl başlayacaklar, nerede başlayacaklar hocam değil mi? Yani normalde okula gönderiyoruz çocuğu. Sonrasında çıkıp bir ortamda bulunup eve geliyor. O ortamda olmazsa o alkol yani nerede bulunacak değil mi başka? Nasıl ulaşacak yani o alkole? Özentiyle başlıyor. Yani pek çok şey etraftan özeniyor, etraftan bakıyor. Gruptan dışlanmamak veya uyum sağlayabilmek için başlıyor. Benim burada önemli tavsiyem şu. Çocuklarımız her gruba girebilir. Yani ben de kendi kızımı işte yurt dışında okutmak gibi hani daha liseye başlayacak, üniversiteye çok var ama böyle planlarım var. Nerelerde sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız, nerelerde kiminle hangi insanlarla olacağını kontrol edemeyiz. Bizim elimizdeki tek nimet kendi çocuğumuzu kontrol edebilmektir. O yüzden kendi çocuğumuza biz o değerleri doğru verebildiğimizde baskı kurmadan ama çünkü baskı psikolojik olarak geri teper ve baskı kurduğumuzda daha da çok buna gidebilir. Değerleri doğru verdiğimizde, doğru anlatabildiğimizde çocuğa hem ebeveynliği hem de doğru bilgileri verebildiğimizde o çocuğun girdiği ortamlar fark etmeksizin belki hani orada alkolü deneyebilir ama biz doğru yetiştirdiysek bağımlı olmayacaktır. Hocam biraz hani bu düşünceniz bana biraz fazla iyi niyetli gibi geldi. Neden derseniz şimdi artık hani eskiden o haneler vardı ya siz diyorsunuz işte çok da güzel söylediniz eğer biz ona değerleri verirsek sosyal medya değerlerimizi değiştirmedi mi hocam? Yani eskiden evimizin kapısını kapattığımız zaman aile içeride dört duvar arasında bir gruptuk ama şu anda evlerimizin gerçekten kapısı açık. Hangimizin kapısı kapalı ki işte sosyal medya ile beraber artık bütün dünyaya açık. Yani hatta Zeki hocamız söylemişti. Artık çocuklarımızın ebeveynleri biz değiliz. Onların değerleri de farklı, onları yetiştirenler de farklı demişti. Hani ergenlerimiz olduğu için biraz daha rahat konuşabiliyorum.
Elbette hani su akar yolunu bulur diye kendi kendimizi biraz telkin etmeye çalışıyoruz ve dualarımızla beraber yetiştirmeye çalıştık ama sonuçta da saldık. Şimdi bazı şeylerde mesela hani alkol evet bir kere denedi, ama bazı maddeleri bir kere denemekle çok korkunç sonuçlar alıyor diye şeyde yani ismini de zikretmek Evet. istemiyorum. Neler olduğunu siz biliyorsunuz. Ya Allah korusun bir kere öyle bir alışkanlığın içerisine girerse. Hani öyle bir alışkanlığın olabileceği ortamlara girip girmemesi de aslında önemli. Ben kendi klinik gözlemlerinde şunu gördüm. Bağımlı çocuklar, gençler, hani bu bağımlılık uyuşturucu bağımlısı olabiliyor veya başka arkadaşlarına, insanlara, kumara da bağımlı olabiliyor insanlar. Özellikle ergenlerde ve gençlerde şunu neredeyse %80'lerde gördüm. Aile içerisinde bir problem varsa, yani aile içinde uyuşmazlıklar var. Anne babanın kendisinde bağımlılıklar var. Ev içinde sorumluluklar veya kopuk bir aile varsa genellikle sorun yaşayan nokta orası oluyor. Çünkü ben dediğim gibi şemalara da belki biraz böyle takık bir adam gibiyim. Ama takmakta haklısınız hocam. Sevgili izleyicilerimiz, biz de aile danışmanlığı eğitimi aldığımızda birçok kuramı gördük, birçok ekolü gördük. Benim de dikkatimi şema terapi çekmişti. Hocamız da şema terapi eğitmeni ve Türkiye'de de çok az değil mi hocam şema çift ve terapi? ailelerde çalışan, hani çift ve aile şemalarla çalışan eğitim veren çok fazla eğitim yok Türkiye'de. Eğitim yok. Doğru. O yüzden onun için ayrıca teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Şimdi niye bunlara takım? Diyor ki şema terapinin kurucusu Jeffrey Young ve arkadaşları. Eğer çocuklukta verildiyse, yani gerçekten çocuklukta o evrensel duygusal ihtiyaçlar doğru bir şekilde, doğru dozunda verildiyse, yetişkinlik döneminde yaşayacağı sorunlarla kişi çok daha rahat başa çıkabiliyor. Yani ergenlik döneminde kişi kötü bir ortama girmiştir. Hani arkadaşlar ona kötü davranmıştır, zorbalamıştır. Eğer çocuklukta diyoruz o ihtiyaçları doğru karşılandıysa kişi bununla başa çıkabilir. Yani bununla başa çıkabilecek altyapı hazırdır o kişide. Ama çocukluktaki bu ihtiyaçlar doğru karşılanmadıysa ileride böyle bir ortamda bu zorlukla başa çıkamayacak. Bağımlı hale gelmesi veya buralarda kendini kötü hissetmesi, zorbalık karşısında psikolojik problemler yaşaması çok daha yüksek bir ihtimal olacak. Evet. Yani yine çocukluğa bağlı. Yine çocukluğa bağlı, yine anne baba davranışlarına, tutumlarına bağlı. Hani deveye sormuşlar işte sırtın eğri nerem doğru ki demiş gibi. Ne olursa olsun konu illaki hep çocukluğa geliyor hocam. Biz hep şunu diyoruz. Anne baba olmak ne kadar zor. Zormuş ama farkında değildik. Yani biz yaptık oldu zannediyorduk ama çok zor. Hele ki şimdiki şartlarda çok zor. Hani eskiden hep eskiye örnek veriyorum ama herhalde aklım orada kaldığı için. Mesela en büyük abla öteki çocukları da idare ederdi. Otoriteyi sağlardı da. Hani bakımlarını da üstlenirdi. Dolayısıyla hem erken yaşta bir olgunlaşma söz konusuydu ve de yaş araları uçuk olmadığı için hani abla anne gibi değil ama otorite sahibi, biz de ona uyum sağlardık. Çok rahat geçerdi. Bu geçişler çok kolay olurdu. Şimdi bilmiyorum, Allah yardımcımız olsun. Hakikaten her şey zor. Şey var hocam, bir tane ayet geldi gözüme. Daha doğrusu bu kültürel etki ve çevreyle alakalı konuyu araştırırken Tövbe suresinin 119. ayeti: Ey inanıp güvenenler, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının ve iyilerle, doğru sözlü kişilerle birlikte olun diyor. Hocam ne kadar önemli değil mi? Yani bağımlılığı olan ve artık kendinden geçmiş bir insan arkadaşınız olmasın diyor değil mi Rabbimiz? Yani iyi, sözüne güvenilir. Çünkü hani kumar bağımlılığı olan bir insanın sözüne ya da ileri düzeyde uyuşturucu bağımlısı olan bir insanın sözüne ne kadar güveneceksiniz? Yine çok eskilerden bir örnek var aklımda. Çok kötü bir uyuşturucu madde kullanıyormuş, yani o ağır olanlarından. Ama evlendiği kızcağız bilmiyor.
onun o olduğunu. Bir gün psikiyatr kendisini çağırmış. Demiş ki derhal kaç. Çünkü sen uyurken eğer sana bir zarar verirse bir daha bundan kurtulamazsın. Yani evleniyorsun eşinle ve böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ben de bunun psikolojideki karşılığına geleyim. Değil Psikolojinin ekolleri var. Hep John Watson ve Watson'ın davranışçılık diye bir ekolü var. Ve Watson davranışçılık ekolünde diyor ki her şey çevrenle alakalı diyor. Yani Watson şunu savunuyor. İyi bir diyor kılıç ustasının çocuğu iyi bir kılıç ustası olabilir. Ama diyor bu onun yatkınlığıyla değil. Babasını gözlemlemiştir. Nasıl hareket ettiğine bakmıştır. Onun babası küçükken onu kılıçlarla oynatmıştır. Onu örnek almıştır ve o sayede iyi bir kılıç ustası olmuştur diyor. Ve Watson'ın davranışçılığı bugün psikoterapinin önemli ekollerinden, bilişsel davranışçı terapinin de kökenlerinde yatar. O yüzden davranış, etrafın bize verdikleri, etraftan gördüklerimiz, kopyaladıklarımız bizim bugünkü temellerimizin ilk noktası. Yani benim bir tane oğlum var dediğim gibi. Benim gibi oturuyor. Amin cümlemizin. Benim gibi oturuyor, benim gibi yürüyor. Hareketleri benim gibi. Niye? Çünkü beni gözlemliyor. Hani benim davranışlarımı da gözlemleyecek. Ben bir şeye bağımlı olsam o da bunu gözlemleyecek ve bu konuda yatkınlığı çok daha fazla olacaktır. Sırf ebeveynler değil ama dediğiniz gibi çevre de burada önemli. Yani arkadaşları, çevresi, ebeveynleri, eşi her nokta bizim davranışımızı belirliyor. Japonlar için mesela hocam çok inanılmaz derecede alkol kullandıklarını biliyorum. Ve küçücük dozlarda aldıklarında derhal sarhoş olduklarını da biliyorum. Bu da genetik yatkınlık mı olmuş oluyor? Genetik yatkınlık olabilir. Yani aslında sırf genetik değil, genetik yatkınlık da var. Orada davranışçı yani Watson'ın davranışçılığı da var. Çocukluktan beri öyle büyüyor. Öyle görüyor. Etrafı, çevresi, annesi, babası, amcası, dayısı, dedesi herkesi böyle görünce çocuk da ister istemez bu tarafa doğru gidebiliyor. Çok normal. Normal. Hocam şimdi hedonizmden bahsediliyor. Hazcılık ve beynin yüksek dozlarda dopamin salgılaması değil mi hocam? Dopamin bir madde herhalde anladığım kadarıyla ve kana karışıp insana bu biraz önce ayette de örtecek nitelikte değil mi hocam? Yanlış bilmiyorum. Bizim anlık olarak şimdi nörotransmitter aslında daha bunlar teknik konular. Çok tekniğine girmeyelim. Çünkü hani nörotransmitterler nöronlar arasındaki bağ ve iletişimi sağlayan noktalar. Serotonin, dopamin, GABA, nöropinefrin bunlar hepsi bizi iyi hissettiren nörotransmitterler. Ve hayat için yani hayatımızın devamı için olması gereken. Olması gerekenler tabii. Değil mi hocam? Mesela yemek yiyoruz, dopamin salgılıyoruz. Sevdiğimiz bir yemeği değil mi hocam? Aşık oluyoruz, dopamin salgılıyoruz. Okulu bitiriyoruz, bir şeyi başarıyoruz, dopamin salgılıyoruz. Bunların her birinin tahmin ediyorum birimleri var. Evet. Beynin değil mi hocam? Bunları salgılıyor. Peki bağımlılıkla beraber, bağımlılıkla geliştirdiğimiz o şey her neyse adı ister sosyal medya olsun, ister alkol ya da kumar olsun. O dopamini yani o hazzı işte sevdiğimiz bir yemeği yemek 5 birim salgılattırıyorsa o belki çarpı 5000 birim bir anda salgılattırıyor. Ve çok daha hızlı, çok daha da kolay. Hızlı ve kolay. Sonra da tabii o hızlı yükselişin aynı anda hızlıca da dibe çakılışı var değil mi hocam? Bir sınırları aşıp bir dibe doğru çakılması var. Çünkü zaten mantık olarak da her yükselişin bir mutlaka dönüşü olacak. Beyin bunu algılayamaz ki hocam değil mi? Yani sevdiğim bir yemeği yiyorum bir saniye bir 5 birim salgılayayım derken o vücuda girdiği zaman ki ya bir dakika burada bir anormallik var. Ben bir kendimi geri çekeyim diyor mu demiyor hocam? Çünkü orada hani ona haz veren bir şey var. Demin biraz önce tolerans diye bir kavramdan bahsettim. Evet. Şimdi o kavram tam burada devreye giriyor. Ne oluyor? X bir şey düşünelim. Bağımlılık yapan X bir şey. O X bir şeyi bir kere kullandınız. Ve bir kere kullandığınızda sizde 50 birim mutluluk sağladı. Okey ve bu hoşunuza gitti. O anda haz aldınız. Ama bunu kullanmaya başladıkça mesela bir birim kullandınız 50 birim salgıladı ya ikinci kullandığınızda bu sefer 50 birim salgılamayacak. Bir süre sonra daha fazla o 50 birime ulaşmak için
daha fazla kullanmaya Doz başlayacaksınız. artırmak zorunda Evet, kalacaksınız. dozu artacak. Doz arttıkça o haz da yavaş yavaş düşecek. Ama insan hep o hazzı aradığı için daha da fazla kullanmaya başlayacak. O hazzı buradan bulamadı diyelim. Çünkü bir süre sonra artık buna bağımlılık geliştirdi. Daha yükseğini arayacak. Daha fazlasını arayacak. Yani mesela dediğim gibi sanal kumar bu aralar çok fazla çalışıyorum. Şöyle oluyor. İlk başlarda diyor ki 100 liralık oynuyordum diyor. O 100 liralığın hazzına kavuşuyor. Sonra onu 1000 liralığa çıkartıyor. Onun hazzına alışıyor, 10.000 liralığa çıkartıyor. Onun hazzına alışıyor. Diyor ki oynadım sabah 6'da 800 bin lira kaybetmiştim diyor. 100 liralıkla yaşadığı haz bağımlılıkla birlikte 800 bin liraya kadar çıktı. Tabii burada başka faktörler de etkili. Kazandıkça da daha fazla oynama ihtiyacı duyuyor. Kaybettikçe de daha fazla oynama ihtiyacı duyuyor. O haz miktarı, hazzı alabildiği miktar arttıkça artık o bağımlılık kişiyi içine doğru çekmeye başlıyor. Uyuşturucuda da böyle, alkolde de böyle. Bütün bağımlılıklarda öyle. Bu bahsettiğiniz şey çok korkunç. Bir girdap ve o girdabın içine hani ya da bir bataklık çıkmaya çalıştıkça sizi daha fazla içine alıyor. Kişi bu zarar denilen kavramı burada devreye alırsak hocam, kişi zarar gördüğünü ne zaman anlıyor ve ne zaman tedavi olması gerektiğini anlıyor, hissediyor ya da çevresinden yardım alıyor ve bir de herkes bu zararı hissediyor mu hocam? Zararı hissediyor ama bağımlılık öyle bir kavram ki size bir tane hikayemi anlatayım. 2003 veya 2004 yılı daha lisansta öğrenciyim. Bir yerde stajdayım. Alkolde böyle deri-altı antibius diye bir madde vardır. Alkolle karıştığında kişiyi zehirler. Bu tedavi uygulanmış hastaya. Biz tabii stajyeriz, çok bilmiyoruz orada. Kişi gece yarısı ben o kadar su içsem hani kötü olurum. Su içsem kötü olurum. O derecede alkol içmiş geldi. Deri-altı antibius takılı, zehirlenecek biliyor. Bunu bilmesine rağmen geldi. Bunu bilmesine rağmen içmiş. Çünkü orada kendini tutamıyor. Yani bağımlılık öyle bir nokta ki biliyor, zehirleneceğini biliyor, parayı kaybedeceğini biliyor, kötü olacağını biliyor. Yani kişilerin çoğu, bağımlı olan kişilerin çoğu bunun sonucunu biliyor. Yani ama akıl kendi örtülüyor değil mi? Ayette söylediği gibi Rabbimizin akıl örtülüyor hocam. Kontrol Çünkü edemiyor biliyor. kendini. Biliyor. Hani sonunda ne olacağının farkında. Ama kendini kontrol edemiyor o anda. Yani o kontrol güdüsünü kaybetmiş gibi. O bağımlılık öyle bir içine almış ki demin dediğiniz girdap örneğindeki gibi. Hani o girdapta dönüp duruyor. Dibe gideceğini biliyor ama yukarı doğru hiçbir türlü çıkamıyor. Böyle bağımlılık. Yani dediğiniz en önemli şey aslında bağımlı olmadan fark etmek lazım. Bağımlı olduktan sonra tabii ki insan kurtulabilir ama çok daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Yani bir kereden bir şey olmaz, bir kereden her şey Her olur şey diyorsunuz hocam. Bu madde denilen şey, o artık her neyse. Şimdi sigara biraz daha masum kaldı. Oysa ki her yıl 8 milyon tane insan sigaradan ölüyor. Ve dünyada en fazla ölüm nedeni sigara, daha sonra kanser geliyor hocam. Evet. Şimdi gençlerin biraz önce bahsettiğimiz bu aşırı derecede kendilerine anlamsız özgüvenleri ve ne olduğum havalarıyla beraber elektronik sigaralar da bugün çok devreye girdi. Sözde çok masum, sözde işte şimdi yeni anlaşıldı. Bir insan elektronik sigaraya neden bağımlı olur hocam? Elektronik sigaranın ilk bağımlılığı yani şu anda maalesef ortaokul çağına kadar düştü. Yani çok fazla görüyoruz ortaokul çağındaki çocuklar puf diyorlar bunların ismine. Ve bunların da bir sürü böyle şekilli, renkli, işte çilekli, osu busu, yani baktığınızda dışarıdan gördüğünüzde Albenili, masum gibi gözüküyor. Yani hani eskiden bu lollipop şekerler vardı ya, bunun gibi gözüküyor. O masum algısı yaratılıyor. Satışı serbest mi hocam bunun? Olmaması lazım. Emin Ama değilim. serbest değil mi? Ama ben Çocuklar görüyorum. ulaştıklarına Yani, göre satışı serbest. Hani legal mi, illegal mi satıyorlar, o konuda hani bir hukuki bilgim yok ama çok rahat alabiliyor çocuklar. Yani çok rahat alabildiklerini biliyorum. Böyle geldiği için
Ve gençlerin kendi arasında da bunlar popüler oluyor. İşte o alıyor, o almış ne olacak ben de alayım. Ya işte herkes alıyor ben de bundan alabilirim gibi noktalarla özentiyle başlıyor. Yani çocuklar da bu elektronik sigaraya başlamanın temel noktası tamamen özenti. Sonrası nasıl devam ediyor? İçinde bağımlılık yapıcı maddeler var. Nikotin bu maddelerden en önemlisi. Hem bağımlılık, yani sigaranın önemli bir noktası fizyolojik bağımlılıktır. Ama fizyolojik bağımlılık dışında psikolojik bağımlılık da gelişmeye başlıyor. Yani kendini o şekilde belki daha havalı görüyor, büyümüş hissediyor. Özellikle işte ergenler için konuşuyorum. Havalı görüyor, büyümüş hissediyor. Ben oldum. Evet, ben oldum hissi yapıyor. Bu da onda bir haz, yani fizyolojik hazzın dışında büyüdüm, geliştim, hani sanki bir önemli bir şey yapıyormuş gibi bir haz da duymasına neden oluyor. Çift türlü psikolojik ve fizyolojik iki noktada bağımlılık geliştirebiliyor. Birbirini devam ettiriyor. Hocam şimdi bizde benim oğlan yapmaz, benim bey öyle yapmaz gibi bir algı var. Biz çocuklarımıza gerçekten çok mu güvendik? Ya da şöyle söyleyeyim, güvenin yanında kontrolü elden bırakmış olabilir miyiz? Bırakmayacağız. Değil mi hocam? Yani bırakmayacağız. Peki biz onlarla şimdi göz teması neredeyse kuramıyoruz. Yani ya odalarındalar ya geç geliyorlar vesaire. Biz aç bakayım çantanı, ne var çantanda, modunda mı olacağız? Ya da gizli gizli odalarını mı girip karıştıracağız? Şimdi ben şunu söylerim. Çocuklarımızı hani ya benim çocuğum yapmaz noktasında bırakmayacağız. Yani bizim ebeveyn olarak sorumluluklarımızdan bir tanesi çocuklarımızın psikolojik ve fizyolojik sağlığı. Bundan sorumluyuz ve bunlar için çocuklarımızı denetleyeceğiz. Kullandığı telefonu denetleyeceğiz, girdiği internet sitelerini Nasıl denetleyeceğiz hocam? Şifreler var artık telefonlarda. Alıp kontrol edeceğiz. İstiyoruz. Biz kendi kızımızdan istiyoruz. Şifresini de bize veriyor. Eğer ki hani bu noktalarda o kurallara uymuyorsa buna uygun yaptırımlar da yapmak zorundayız. Yani konuşmanın başında belki de bir önceki bölümde bahsettiğim bir şey vardı. Çocuğun ihtiyaçlarından biri de disiplin. Yani orada gerektiği yerlerde yaptırımlar, gerektiği yerlerde o kurallara uymuyorsa cezalar da çocuk yaşamak zorunda. Çünkü evin de bir disiplini var, hayatın bir disiplini var. Biz yine döndük dolaştık babaya geldik, baba otoritesine geldik. Mesela ben kendi kızımın telefon şifrelerini bilirim. Yani onun benim istediğim bir zamanda onun telefonuna bakabileceğimi bilir. Yine çantasını annesinin kontrol edebileceğini bilir. Arkadaşlarını kontrol edebileceğimi bilir. Mesela yazın işte yazlıktayız, arkadaşlarıyla çıkıyor. Hepimiz konumu açıktır bizde. Yani biz noktasına nerede olduğunu biliriz. Yazın herhangi bir vakitte beni yanında görür. Ne yapıyorsun Ela derim, böyle yanına giderim. Harika. Babam her an benim yanıma gelir, bilir. Çok güzel. Çok güzel. Bundan dolayı sizi ayrıca tebrik ediyorum hocam. Hocam bu çocuklardaki hani ekran bağımlılığını ben akıllı tahtalara da biraz bağlıyorum. Sanki hani akıllı tahtalar bu işi biraz daha, ya da ellerine verilen tabletler bu işi sanki biraz daha destekledi gibi geliyor. Ve işte üniversite sınavı ya da liselere giriş sınavlarıyla beraber çocuklarımızı o yıl, özellikle de o yıl sanki sosyal hayattan da çok geri alıyoruz. Yani benim oğlum mesela profesyonel at biner ama üniversite sınavına gireceği zaman o seneyi kendi isteğiyle, yani ben artık bu sene binmeyeceğim dedi ve belki de bir şartlanmışlık vardı, bilmiyorum. Çünkü arkadaşları da öyle yapıyorlardı. Sosyal hayattan biraz izole oldu ve oluyorlar da. Biraz bu bağımlılıklar, özellikle de ekran bağımlılıkları ya da oyun bağımlılıkları bu dönemlerde gelişiyor olabilir mi? Tetikliyor olabilir mi yani? Dediğiniz noktada iki tane farklı başlık açmak istiyorum. Evet. Birinci lütfen. başlık şu. Benim kızım da şu an lise sınavlarına hazırlanıyor. Maşallah iyi gidiyor. Bakalım inşallah Çok sonucu da hayırlısı olur. Ve şundan inanılmaz rahatsızım, aynı dediğiniz konudan. Bu sene Ela benim kızımın adı, sosyal aktivitelerini yapamıyor. Yani eskiden bir sürü sosyal aktivitesi vardı. Onun yerine neredeyse sabahtan akşama kadar dershanede, okulda çözüyor. testlerle işte günde 300 soru çözdü, haftada 1000 soru çözdü filan, bunlarla. Ama çocuğun bu yaşlarda bunlarla bu kadar ilgilenmemesi gerekiyor. Ama şöyle bir döngü var.
ilgilenmezse istediği liseye giremeyecek. İstediği liseye giremediğinde istemediği bir lisede olduğunda belki daha da kötü bir dönem onu bekleyecek. O yüzden burada sistemin başına dönmek gerekiyor. Sistem böyle geliştiği için biz de o sistemin çarkları arasında maalesef dönüyoruz. Birinci başlığı bu. Yani bence bu sistem çocukları bu yaşta bu kadar sosyallikten koparıp sadece çalışmaya iten sistem iyi değil. Öncelikle yani bu sistemi linçliyoruz. Yani sistemi linçliyoruz. Birinci başlığım bu. Evet. İkinci başlığımsa şu. Çocuklar buralar hani akıllı tahtalar, tabletler. Orada bir kısır döngü oldu. Hani nasıl bir kısır döngü oldu? Bizim uyaran eksikliği dediğimiz bir nokta vardır. Çocuklar tabletlerle oyun oynamaya başladı. Tablette o kadar çok uyaran var ki aynı anda her yerden bir sürü şeyler geliyor. Bir de mesela bir oyun oynuyor, oradan bir şey çıkıyor, buradan bir şey çıkıyor. Ben böyle abandone oluyorum, çocuk bunu algılayabiliyor. Şimdi bu kadar canlı bir ortamdan çocuğu gelip ip atla dediğinde çocuk bundan keyif almıyor. Okulda da böyle. Yani aslında akıllı tahtalar bu yüzden ortaya çıktı. Çocuk böyle bir ortamdan okula gidip tahtaya yazı yazıldığında çocuk bunu algılayamıyordu. Bunun adı da uyaran eksikliğiydi. Yani az uyaran olduğu için çocuk az uyaranı algılamıyor. Az uyaran da öğrenemiyor. Öğrenemediği için buna yeni bir şey dediler. Yeni bir eğitim sistemi. Uyaranları arttırdılar. Çocuklar daha iyi öğrenmeye başladı. Ama bu da bir kısır döngüye neden oldu. Daha fazla uyarana alıştılar. Okulda da bu uyaranlar verilince artık bu döngüyle hep fazla uyarana ihtiyaçları var. Ben bir gün üniversitedeyim. Öğrencilerim Beyhan vardı. Çok sevdiğim arkadaşım Beyhan Budak. Beyhan'ın videosunu izliyorlar. Şimdi yanlarından geçiyorum çocukların. Baktım çok hızlı, yani Beyhan öyle konuşmuyor biliyorum. Çok hızlı konuşuyor. Evet, bir durdum dinledim. Hızlıya, yani dedim ki bu niye böyle konuşuyor? Hocam dedi hızlıya aldık. Yavaş izleyemiyorlar biliyor musunuz? Hocam bir şey itiraf edeyim mi? Ben de. Değil mi? Alışınca izleyemiyorsunuz. Hatta ben takipçilerimize diyorum ki beni de çarpı 2 yapın. Ben çünkü konuşurken biraz daha herhalde ağır konuşuyorum. Ama çarpı 2 ile ancak kendimi o şekilde dinleyebiliyorum. Bunu da itiraf ediyorum. İşte bu da aslında aynı şey. Mesela çarpı 2 izlemeye alıştıktan sonra onu normale döndürün. Sıkılacaksınız. Çok yavaş geliyor hocam. Çocuklarda da böyle başladı işte. Tablet de başladı evlerde. Okula gitti, o tahtadaki yazı ona çok yavaş geldi. O yüzden dijitale döndü ama sonra kısır döngü. Demek öyle bir kısır döngü oldu. Ben çünkü direkt akıllı tahtaları suçluyordum yani. O bir sonuç aslında. Aslında o sonuçmuş. Hocam bu noktada şey geldi aklıma. Bağımlılıkların anne sütü almayla hiçbir hani emmeyle alakalı bir şey yapılmış mı? Test, böyle bir deney, mutlaka herhangi bir şey yapılmıştır. Var mı? Ama okumadım yani böyle bir araştırmaya hani okumadım ama çünkü olabilir. Çünkü nedense sanki aklımda şöyle bir bilgi var. Yani anne sütünü almayan, yeteri kadar almayanlar da işte sigara bağımlılığı. Çünkü hani oral dönemde Freud'un. Dönem evet, ihtiyacının giderilmemesi ve işte şişeyle içme gibi bir şey var ama buraya da bir şerh koyalım, yani, bunu bir araştıralım. Freudian bakış açısına göre oral dönemdeki takılmalar, işte oral dönemde çocuğun gelişimini ketleyen faktörler, bu faktörler pek çok faktör olabilir. Burada ketlenmeler bağımlılığa, oral bağımlılıklara neden olabiliyor Freudian bakış açısına göre. Ama böyle bir bilimsel araştırma, çünkü bu araştırma için uzun soluklu bir, boylamsal bir araştırma yapmak lazım. Okumadım. Hani ben de araştırırım var mı böyle bir araştırma diye. İnşallah araştıralım. Hocam şimdi sigaraların üzerinde çok iğrenç görüntüler var. Yani baktığımda midem bulanıyor. Fakat bağımlı olan kişi, bu bir caydırıcılık etkisi olsun diye sanırım devletin aldığı bir karardı. Fakat onu içen kişi mesela sofrada duruyor o sigara, yemeğini de yiyor. O artık o görüntüye karşı duyarsızlaşıyor mu? Çünkü ben çok midem bulanıyor, yiyemiyorum zaten o sofrada. Ama o sigarayı içen kişi bana bir şey olmaz düşüncesinde mi oluyor? İşte evet, zaten en kötü şey bu. İnsanların önemli bir noktası şudur. Etrafta görür, çevrede görür ama dediğiniz nokta, ya bana bir şey olmaz.
Hani etrafı olur da bana olmaz nokta. Bizim bu kendimize belki cahilce özgüvenimiz bizi buralara iten sebep aslında. Mütekebbir bunun Kur'an karşılığı. Hı. Kebir yani büyüklenme. Evet, Bana bir şey olmaz havaları. Halbuki işte biraz önce de söylediğim gibi hocam, sigara kullanımı ile her yıl 8 milyon kişi, çok büyük bir rakam. Alkol kullanımı ile ilgili yılda 3 milyondan fazla kişi, madde bağımlılığı ile ilgili 1 milyondan fazla kişi her yıl ölüyor. Bunlar doğrudan kullanımla alakalı ölümler. Bir de bu maddelerin kullanımının tetiklediği hastalıklar var. İşte kanser hastalığı gibi, trafik kazaları var, şiddet var ve intiharlar var. Yani bağımlılıkla ilgili ilişkili ölümler var. Bunlar da ayrı. Sigara ile ilgili şunu anlatayım. Benim rahmetli babam sigara içerdi, sağ olun. Hani evimiz, ben küçükken hatırlıyorum, artık böyle değil ama küçükken böyle bizim hani salona girince kahveye girmiş gibi dumanları falan hatırlıyorum. O kadar iyi biliyorum ki. Değil mi? O kadar iyi biliyorum ki hocam. Böyle dikkat edilmezdi o zamanlarda. Sonra mesela abim de ben de, yani annem de sigara kullanmaz. Abim de ben de hiç sigara ömrümüzde hiç içmedik, hiç kullanmadık. Ama şuradan şunu diyoruz, evet babayı örnek alsaydık ama demek ki tek faktör o değil, demek ki örnek almamışız. Ama şunu anlatacağım. Sonra işte bir hastalıkları, şekeri vesaire çıktı babamda. Dedi ki doktor, hani sigarayı bırakmanız gerekiyor. Tamam dedi. O kadar yıl sigara içmiş kişi bir günde sigarayı tamamen bıraktı. Hatta şöyle bıraktı, anlatırdı. İş yerinde çekmecesinde sigara paketi durur. Her açtığında onu görür. Dedi ki ben ondan kaçarsam bırakamam. O burada olmasına rağmen benim içmemem lazım. Kendi özgür irademle dedi. Bir günde ne bir tedavi aldı, ne bir şey yaptı. Hatta böyle bir sevgililer gününde dedi ki anneme, sana dedi hediye olarak bugün sigarayı bırakıyorum. Bıraktı. Bırakılabilir. Yani bizlerde insanlar olarak o irade var. Ama insan şunu bekliyor, diyor ki canım istemesin. Hayır, canın isteyecek. Canın isterken de onu bırakacaksın. Babam derdi ki evet işte her öğlen işte getirir bir kahvesini içer. Kahve içerken canım çok istiyor ama içmiyorum. Yani canım istemesin ve bırakayım değil. Canın istemesine rağmen o özgür iradeyi kullan ve iradenle davranışını kontrol et. Ben hep bunu diyorum. Peki ama hocam bu sigara için geçerli. Ben de şahidim ona. Örnek vermeyeceğim ama %100 kesinlikle kişi kafasında olayı bitirince o alışkanlıktan kesinlikle vazgeçebiliyor. Ama alkol için aynı şey olmuyor değil Yok, alkol, alkolizm diyelim. Şimdi alkol kullanmakla alkolizm arasında çok önemli fark var. Alkol kullanan biri, çok da alkol kullanan biri, alkolik olmadığı müddetçe aynı demin anlattığım örnekteki gibi bir günde bırakabilir. Kısıtlayarak mı yoksa bir anda tamamen de bırakabilir. Tamam. Kısıtlayabilir. Ama alkolizm dediğimiz şey geliştikten sonra bizim hocalarımız vardı. Derdi ki kanseri tedavi etmek bunu tedavi etmekten daha kolay. Değil mi hocam? Evet. Yani alkolizm geliştikten sonra bırakmak en zor şey. Ama alkolizm böyle bir günde, 3 günde, 5 günde gelişmiyor. 5 yıl, 10 yıl hocam? evet böyle gelişiyor. Yani baştan bırakırsa bırakır. Ama alkolü olduktan sonra iş çok zor. Öyle örnekler de gördüm. Bir devlet memuru alkol almadan işine gidemiyor, biliyor musunuz hocam? Ve sonra bir bahanelerle bir şekilde evine dönüyor. Yeter ki. Bir de alkolikler kendi başlarına içiyorlar değil mi hocam? İlla birilerine, bir ortama ihtiyaç yok. Tabii ilk başlarda akşam içen kişi sonra sabahtan başlıyor. Bir de şöyle garip bir tarafları var. Alkol içtikten sonra genellikle sarhoş olmuyorlar. Alkol vücuttan arındıktan sonra aslında daha tuhaf davranmaya başlıyor alkolikler. Sanki hatırladığım ayet şarapla alakalı. Şarap ama tabii ki o alkolü içeren maddeler orada. Çünkü bazı insanlar da Kur'an'da şarap diyor deyip şarap içmeyip rakı içebiliyorlar. Öyle enteresan durumlar da var. Şöyle evet az bir fayda olabilir. Ama ertesi gün pişmanlık hissettirir gibi bir ayet var. Keşke onu da burada alsaydım ama almadım. Şimdi programı kesip bakmayalım hani hangi ayet diye, ama öyle dediğiniz gibi. Yani
O an aldığında haz alıyor. Hı hı. Hatta küçük de bir faydası olabilir diyor. Belki doktorların hani söylediği kalp için vesaire olabilir. Ama o küçücük dozu bile Kur'an'da haram olarak ilan edilmiş. Yani bizim için çok bile faydalı olmuş olsa ama Rabbimiz haram diyorsa aklımızdan dahi geçirmememiz gerekiyor. Çünkü işte söylediğiniz gibi o kadar çok, yani kişinin sadece kendisine değil. Mesela Allah korusun alkolik bir adamın karısının hayatı, çocuklarının hayatı Tabii ki. nasıl normal devam etsin ki? Nitekim bazı dizi filmlerde de görüyoruz. Ben danışanlarımda görüyorum. Yani Evet. hayat hikayesini dinliyorum. Bugün hayatı problemli geliyor. Bir hayat hikayesini dinliyorum. Sorunun kökeni alkolik bir babayla büyümüş olması. Evet, çok acayip. Yani 40 yaşında, hani o baba o an onu fark etmiyor ama çocuğu 40 yaşındayken bile onun o yaşta yaptığı davranışların bedelini ödüyor. Ödüyor, çok acı. İşte o sebeplerden geçen günkü derste de söyledim. Yani kişi bir günahı işlerken ya da bir haramı tek başına işlemiyor. Mutlaka ucu biri ya da birilerine dokunuyor. Ne hakkı var o evlendiği kadına böyle bir hayat sunmaya, değil mi hocam? Ya da doğurduğun evladının sana ömür boyu senin ona bir gardiyanlık gibi bir vazifen aslında yok. Ama böyle bir batağa sürüklendiysen senin annen ya da senin baban ya da senin abin senin başında gardiyan olmak zorunda. Ben yapıyorum, kendime yapıyorum değil. Yok, değil. Öyle olsa belki bir şekilde hadi tamam ne yapıyorsan yap denilecek ama maalesef kişilerin hayatlarını da etkiliyor. Hocam o zaman biz yavaş yavaş programımızı böyle birazcık toparlarsak. Mesela şunu da toparlayabiliriz. Nasıl bırakabiliriz? Bağımlılıktan nasıl kurtulabiliriz de. Aslında bu da çok önemli. Hem onların tedavi süreçlerini de çok merak ediyorum. Öğrenmek istiyorum aslında. Kısa kısa bahsederek geçelim mi hocam? Tabii. Yani şimdi bir kere ilk önce bir psikolojik destek şart. Bir terapi alınması lazım değil mi hocam? Bir adım öne geleyim. Öne gelelim. Önce bağımlı olduğunu kabul edecek. Kabul edecek. Yani ben bırakırım, ben bağımlı değilim, ben yapmıyorum. Böyle değil. Evet, kişi ben ve hem kendime hem çevreme problem yaratıyorum. Ben bağımlıyım. Önce bunu kabul itiraf edecek. Birinci adım bu. Tamam. İkinci adım, bunun için gerekli tedaviyi alacak. Bu tedavi bir psikoterapik tedavi olabilir, bir psikiyatrik tedavi olabilir. Hatta bazı bağımlılıklarda önemli bir hastaneye yatış da gerekebilir. Evet. Meşakkatli süreçtir ama başka çaresi yok. İleride çok daha büyük problemler yaşamadan şimdiden tedavi olması gerekir. Hocam o noktada yine aklıma bir şey takılıyor. Şimdi Türkiye'de bu kadar alkol bağımlısı insan varken bunları tedavi edecek nitelikte devletin böyle bir donanımı var mı? Bunu da merak ediyorum. Hani yatıracak dediniz ya. Yani ne kadar kişiyi nerelerde yatıracak? Ama temler var. Hani İstanbul'da Erenköy'de var, bildiğim Bakırköy'de var. Alkol madde tedavi merkezleri var. Özel yerlerde de var. Hatta bunlara teşvik de ediyorlar. Ama sorun bu yerlerin olmasından çok kişilerin alkolik veya bağımlı olduğunu kabul etmemeleri. Yani kabul etseler tedavi bir şekilde bulunur. Yani bir şey hastanelerde, Sağlık Bakanlığı'da, ailelerde, çevrede. Yani çünkü ben bunu çok görüyorum. Aile diyor ki belki ailenin durumu yok ama diyor hocam evimi arabamı satarım ben çocuğumu tedavi ettiririm. Evet. Ama evet. çocuk Ne kadar acı. bunu kabul etmiyor. Kabul etmiyor. O yüzden en önemli konu kabul etmek. İlk önce kabul etmek. Kabulden sonra bir tedaviye gitmek. Ama tedavi aşaması bağımlılıklarda bütün çevreyi alır. Yani biz alkol bağımlılıklarında çalışırken aileleri de getirirdik. Cumartesi günleri ailelerin günüydü. Aileler de işin içinde olurdu. Ben şunu hatırlıyorum. Alkol bağımlısı bir birey kendi kızının düğününe göndermedik. Erkek tarafı düğünde alkollü yapacaktı. Göndermedik. Dedik ki gidemezsin. Hani şu anda kurtulmuşsun. Orada ufacık dilin bile değse sen tekrar kayabilirsin. Bugün benim mutlu günüm der. Kızım evleniyor der. Bahane arayabilir değil mi hocam? Orada hani bir kereden bir şey olmaza yine geliyoruz. Orada ya bir kereden bir günden bir şey olmaz. Olur. Bütün tedavi boşa gider. Yani anlamsız bir güven hissetmemek gerekiyor. Evet. Mesela benim böyle bir bağımlılığım yoksa riskim hiç yok ya da az. Çok az. Ama onun %100 riski var değil mi hocam o kişinin? Düğüne bile göndermedik.
Çok iyi Yani yapmışsın. orada likörlü şeker bile yememesi lazım. O noktadadır bağımlılıklarda. Yani ama bütün aile buna dikkat etmesi gerekir. Yani sadece kişinin değil, ikinci nokta. Kişi tedavi olacak ama kişinin ailesi de en az o kişi kadar dikkatli olacak, ailesi ve çevresi. Üçüncü noktamız, bağımlı kişi geldi, tedavi oldu. Orada bitmiyor. Yani mesela bir hastalığınız olur, tedavi olursunuz, iyileşirsiniz, biter. Bağımlılıklarda böyle bir şey değil. Çok uzun süre aynı şekilde, aynı iradeyle bunlara devam etmesi gerekiyor. Yani bu tedavide verilen ilaçlardır, davranışlardır, terapilerdir. Uzun süre devam etmesi gerekiyor. Tedavi oldum, artık kullanmıyorum, artık oynamıyorum, bitti değil. Her an tekrar geri kayabilir. Hocam o psikolojik tedavi süreci içerisinde bunu tetikleyen nedeni mi buluyorsunuz? Tetikleyen nedeni buluyoruz. Çocuklukta bunu etkileyen faktörleri buluyoruz. Hatta bizim mindfulness dediğimiz bir çalışma var. Kişiyi o anda o bağımlılığa götüren bir duygu var. Bazen bu duygu sıkılma olabiliyor. Bazen özgüvensizlik, bazen gevşeme isteği, bazen rahat Heyecan uyuma arama. isteği, heyecan arama. Ki o mindfulness çalışmalarıyla şunu buluyoruz. Kişiyi hangi duygu buraya götürüyor? Sonra diyoruz ki o duyguyu hissettiğinde bağımlı davranışa dönmek yerine alternatif davranışa dön. Evet. Mesela ben bir kendi örneğimden anlatayım. Kişi saat 5 gibi, hani iş böyle de azalıyor. İş yerinde alkol kullanmaya başlıyor. Mindfulness'ta şunu buldum. Hangi duygular alkole doğru seni itiyor? Dedi ki bir, canım sıkılıyor. İkincisi, o anda kendimi daha dinç hissetmek istiyorum. Bunun yerine ne yapabilirsin? Canın sıkıldığında şunu yap. Dinç hissetmek istediğinde bir spora git. O duyguyu fark et. Bağımlı davranış yerine alternatif davranışa yönel. Terapilerde bunu yapabiliyoruz. Terapilerde kişinin kendi iradesini güçlendirecek davranışçı terapilerle davranış kontrolü yapabiliyoruz. Harika. Bilişsel terapilerle kişi örneğin şuna inanıyor. Ben bunu bırakamam. O irasyonel düşünceyi yeniden yapılandırabiliyoruz. Yani terapilerle çalıştığımızda pek çok unsur söz konusu. Genelde de ama hep çocukluğa mı bağlanıyor? Çocukluğa bağlıyoruz. Şema terapi, bilişsel davranışçı terapi, mindfulness, bunun gibi terapi ekollerini çok kullanıyoruz. Çok güzel. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Sağ olun. Ve başarılarınızı da daim etsin. Çok önemli çalışmalar bunlar. Ve yine ben hani diliyorum Rabbimden, kişiler bu problemi kendilerinde hissedecek bir şey uyandırsın onlarda. Ya bende bir problem var desin kişiler. Ve ondan sonra da hani çok sıkıntıya, daha ilerilere girmeden, geri dönüşü zor olan yollara girmeden inşallah sorunlar çözülsün. Yani başka ne denir hocam bilmiyorum. Aslında daha kafamda o kadar çok şey var ki sormak istediğim, hazır da sizi bulmuşken, ama bize yine söz verir misiniz? Tabii başka ki. bir programda. Her zaman, ne demek, İnşallah. baş üstüne. Hocam özellikle de şeyi hani Mutlu Evliliğin Sırları kitabınızla alakalı bize evlilikle ilgili lütfen tiyolar verin. İnşallah Tabii yakın ki. bir zamanda onun için de buluşalım, görüşelim. Tabii Olur ki. mu? Bilmiyorum, konuyu biraz ben dağıtmış olabilirim. Bunun için sizlerden özür diliyorum eğer öyle bir dağınıklığa sebep olduysam, ama hocamı görmüş olmanın ve konuyu konuşuyor olmanın heyecanından olsa gerek. Hocam çok çok teşekkür Ben ediyoruz. de güzel sorularınız için, davetiniz için teşekkür Biz de ediyorum. teşekkür ederiz. Eşinize de çok selamlarımızı, Baş üstüne. çocuklarınıza da sevgilerimizi gönderiyoruz. Hanelerinize selam olsun. İzlediğiniz, dinlediğiniz, İnşallah faydalı bir program olmuştur. Yine de eğer hani sorularınız olursa Instagram'dan bize yazabilirsiniz. Hocamıza iletebiliriz değil mi hocam? Tabii ki, Soruları memnuniyetle. inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.